kontrol hapları %99 oranında gebelikten korunmayı sağlayan ilaçlardır, preparatlardır. Çok sayıda formu, ismi piyasada ve eczanelerde bulunmaktadır. Hekiminizin size önerdiği ilacı aylık kullanmaya başlayabilirsiniz. İlacı adetinizin ilk 5 gününde alırsınız, her akşam düzenli bir tane içersiniz. Paket tamamlandıktan sonra, yani bir kutu ilaç bittikten sonra 7 gün ara verir, 8. gün yeni ilaca başlayabilirsiniz. Veya her zaman adetinizin 5. gününde olacak şekilde başlayabilirsiniz. Doğum kontrol hapları korunmanın dışında birçok jinekolojik hastalığın tedavisinde de kullandığımız ilaçlardır. Bunlar endometriozis, adenomiyozis, rahim duvarı kalınlaşması, polikistik over, yumurtalık kistleri, ağrılı adet görme, tüylenme, sivilcelenme gibi hastalıkların tedavisinde de bizim sıkça kullandığımız ilaçlardır. Doğum kontrol haplarına başladıktan sonraki 3 yıl düzenli kullanabilirsiniz. Ama ardından 3 ay ara verip sonra tekrar doğum kontrol hapına başlayabilirsiniz. Şimdi sizlerden gelen bir soru var. Sıkça sorulan bir soru. Doğum kontrol hapını içmeyi unutursam ne olur? Aslında çok önemli bir soru bu. Diyelim ki dün akşam içmen gereken ilacı şimdi hatırladın, unuttun. Şimdi hemen içebilirsin. Akşam da vaktinde diğer dozu içebilirsin. 2-3 gün süreyle de ek korunma yapmanda fayda var. Eğer unuttuğun sürenin üzerinden 12 saat geçtiyse. Diyelim ki dün akşamkini içmeyi unuttunuz. Önceki gün akşamkini de içmeyi unuttunuz. Etti 2 doz. Bu akşamkini vaktinde için, hatırladığınız o 2 dozu da hemen çift olarak için. Bir hafta süreyle ek korunma yapmaya devam edin. Çünkü o unuttuğunuz 2 doz size gebelik şansı, gebeliği ortaya çıkarabilir. Beraberinde ertesi gün hapı gibi bir hap da kullanmanızda yarar var. Unutulan hap sayısı 3'ten fazla olduğunda ne olur? Diyelim ki dün geceyi unuttunuz, önceki geceyi de unuttunuz, bir önceki geceyi de unuttunuz. İşte o zaman maalesef doğum kontrol hapının koruyucu özelliği artık devre dışı kalmıştır. Eğer bu günler yumurtlama günleri ise ertesi gün hapı alsanız bile gebe kalma şansınız vardır. 3 dozu unuttunuz, artık o paketi tamamlayıp bitirmenize gerek yok. Bırakın ve bekleyin adet görmeyi. Biraz erken bir adet olacaksınız. Diyelim ki adet görmediniz. İşte o zaman gebelik testi yaparsınız. Diyelim ki gebe kaldınız. Bu gebeliği sonlandırmanız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Eskiden yapılan jenerasyon doğum kontrol haplarında gebelik üzerine teratojen, bebek üzerine zararlı etkiler bildirilirdi. Ama şimdi son dönemdeki artık görülen yayınlar, literatür ve ilaçlar gebeliğin devamında herhangi bir zararının olmadığı yönünde. Yani hamile kalsanız da gebeliğinizi sonlandırmanıza gerek yok. Bebeğin ve gebeliğin devamına karar verebilirsiniz. Doğum kontrol hapları sadece korunmanın dışında bizim jinekolojik hastalıklarda da kullandığımız bir ilaçtır. Premenstrüel sendrom, akne, polikistik over ve over kistleri gibi. Bu tarz hastalarda kullandığımızda aynı zamanda şunu gördük. Dış gebelik olasılığını da azaltıyor, adet kanamasını azaltıyor, adeti düzenli hale geçiriyor, cildin güzelleşmesine ve saçların dökülmesinin engellenmesine de katkı sağlıyor. Evet sevgili kadınlar, doğum kontrol hapıyla korunma sağlıyorsanız unutmamak için ne yapmalısınız? Her gün düzenli aynı saatte alınmasını tavsiye ettiğimiz ilaç olduğu için saatinize alarm kurabilirsiniz. Her gün düzenli hangi aktiviteyi yapıyorsanız, sabah kalktığınızda lavaboya gitmek gibi, akşam uyuduğunuzda dişinizi fırçalamak gibi. İşte o aktiviteyi yaptığınız yerde bulundurursanız unutma şansınız ortadan kalkar. Buna rağmen unutma yaşarsanız ve bu unutmalar çok sayıda olursa o zaman doğum kontrol hapı değil de unutma ihtimalinizin olmadığı diğer korunma metotlarından birini kullanmanız sizin için daha uygun olur. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız efendim. Görüşmek dileğiyle.